Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün herhangi bir dizi belirleyeceğiz ve bu dizimizin en büyük elemanını belirleyeceğiz. Ve artı olarak toplam dizi boyutumuzu, bir satırın boyutu, bir elemanın boyutu vesaire ekstradan detayları da bulacağız. Hemen sözü uzatmadan dizimize geçelim. Konsolu bunun gibi bir konsol çıkartmaya çalışacağız. Ben hızlıca kütüphanelerime gireyim. Tamamdır. Şimdi isterseniz fonksiyonumuzu hemen hızlıca başta deklare edelim. Int dizimiz kaç boyutunda olsun arkadaşlar? 3'e 3 yapalım. Fazla uzamasın diye düşünüyorum. Şöyle 3'e 3 yaptık. Aşağı geldik. Int main'imizi açalım bir. Ana fonksiyonumuzun bir şeyi belirleyelim. Böyle ana kalıplarını belirleyelim. Sonra içine detaylıca eğiliriz diye düşünüyorum açıkçası. Tamam. Hatta bu kadar bile fazla yani. Sadece ben şeyi çağıracağım. Fonksiyonumu çağıracağım. Fonks diyeceğim. Şöyle içerisine dizi diyeceğim ve böyle fonksiyonumu çağıracağım ve bütün işlemleri yapacak bana. Hemen isterseniz önemli olan nokta yani fonksiyonumuzun içeriğine geçelim hızlıca. Itfonk. Ha. Tabii biz şey yapacağız mesela arkadaşlar. Orada biz dizimizi yazacağız yani. Eğitimenin hemen başında yazacağız dizimizi ama en son yazarız onu. Neyi belirleyeceksek artık. 3'e 3 olsun. Hemen süslü parantezimi açayım ben. Tam bu kadar boşluk yeter diye düşünüyorum. Hızlıca bize ne lazım? Bir eleman lazım. Eleman diyelim. Bunları hepsini başta bir yapalım. Int eleman 0 olsun. Virgül. Dizimizin toplam boyutunu da toplam diyelim. Onu da 0 diyelim. Virgül. Satır diyelim. Bir tane satırın boyutu. O da 0 olsun. Virgül. Sonra en büyük elemanımıza da king diyelim arkadaşlar. King olsun. Onu da 0 yapıp aşağı geçelim. Hemen isterseniz hızlıca for döngüsüyle yazalım dizimizi. Şöyle int i 0 i küçüktür 3'ten olacak. 0 1 2 totalde 3'ten olacak. I her defasında artsın. Sonra süslü parantez, sonra bir for daha. Tamam falan aldık. Sonra int j diyelim. Sonra ona da 0 diyelim açıkçası. Sonra o da küçük olsun 3'ten. Sonra o da artsın. Tek tek. Tamam. Şimdi isterseniz hemen hızlıca printf ile yazdırmaya başlayalım açıkçası. Dizi sinerjisi. Tamam. Hemen bir işlemimiz daha olacak burada. Burada mesela biz king'e 0 demiştik değil mi arkadaşlar? Burada her i'sini j'sini yaptığında bir if ile kontrol yapmasını istiyorum açıkçası. Nasıl bir kontrol olacak? Dizi diyelim. Her yeni bir i'sini j'sini girecek ya. Onu bir king ile karşılaştırsın bakalım. Ee, büyükse king. Büyükse king. Süslü parantezimi açayım. If'a ait gelsin king değerine dizimizin o anki i'sini j'sini atsın. Ki böyle bu en sona gidecek. Mesela biz burada sıralayacağız ya arkadaşlar. 12'ye kadar misal. En son burada gelecek ya 12. Şurada fare imlecimi takip ederseniz. Şurada 12 gelecek ya. 12 bir önceki atadığı king'den büyük olacak. Evet değil mi? Büyük. Girdi atadı. King 12 oldu. Burada da king yazdıracağız. Böyle.
Aslında mantık basit yani. Şurada da müziği yazalım. Ufak tefek şey olabilir açıkçası, noktalama işaretleri, syntax hataları olabilir ama sıkıntı etmeyin, onları en son derlediğimizde görürüz yani. Bir ana mantığını bir oturtalım yani. Burası iç for, şurası dış for. Şuraya her diğer for'a gittiğinde bir alt satır eklesin ki dizimiz güzel gözüksün açıkçası. Şöyle yapabiliriz diye düşünüyorum. Hatta bir tane daha koyalım. Çünkü bazı metinler gireceğiz. Mesela şurada dizinin elemanı, burada biraz boşluk daha olsun vesaire. Biraz büyütmemi ister misiniz açıkçası? Ben hani mesela komple kodlarımı bir arada görünce daha iyi anlıyorum. İsterseniz şöyle büyütebilirim, yani sıkıntı yok. Evet, boyutlarımızı da iyi yazdıralım. Ee, Mesela satiri yazdıralım. Size of, biliyorsunuz ki boyut hesaplıyor. Dizi. Mesela bir satır ne oluyordu? Bir satır şöyle bir sıfır yazıyorduk, bırakıyorduk. Bir satır hesaplaması böyleydi arkadaşlar. Bir eleman hesaplaması nasıldı? Eleman diyelim. Yukarıda tabi tanıttıklarımızın aynısı olacak yani. Satir, eleman, okey. Size of, dizi. Yani bir eleman, ilk elemanı alacağız biz. 0 0. Şu ilk elemanın boyutunu alacak bu arkadaş. Sonra toplam boyutu ise arkadaşlar, toplam diyeceğim. Kaça kaçtı? 3'e 3'tü değil mi? 3 çarpı 3 çarpı. Bu mesele değişiyor. Buradaki sayılar kaçsa onu çarpacaksınız. Mesela 3'e 4 ise veya herhangi neyse çarpacaksınız. Eleman. Bir tane elemanın boyutunu çarpacak bunlarla ve toplam değişkenini atacak. Tamam, şimdi bunları yazdıralım isterseniz. Printf. Ee, Bir elemanın boyutu diyelim, bir de byte slash n virgül eleman. Tamam. Evet, hemen diğer printf'imize geçelim isterseniz. Bir satirin boyutu diyelim arkadaşlar. Şurada böyle. Byte. Tamam. Virgül satir. Tamam. Hemen diğer printf'imize geçelim. Bu sefer de toplam boyutu hesaplayalım. Sonra bir diğer printf'le king'i hesaplayalım. Dizimizin toplam son. Tamam diyelim. Gelelim aşağı. Bir dizimizin en büyük sayısına erişelim. En büyük değeri. Bunun şurada king diye biliriz. Şu an tam göremiyorum ama galiba bir hatamız falan kalmadı. Sadece dizimizi yukarıda yazacağız. Ee, Bir de şurada daha güzel gözükmesi için 2D artı bir boşluk bıraktık mı çok iyi gözükür. Tamam. Şurada hemen bir int dizi. Tamam. Arkadaş 3 olsun. Şöyle iki tane iç içe, sonra gel komşuya. Sonra gel yine komşuya. Sonra virgülü koy. Sonra virgülü koy. Bir o sırayla gidelim. 2 3 4 5 6 7 8 9 olsun. Buna noktalı virgülümüzü koyduk. Umarım bir hata yoktur. Hemen bir hızlıca çalıştırayım bakalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Bir elemanın boyutu 4. Bir satırın 12. Dizimizin toplam boyutu yani 9 tane var. 9 çarpı 4 36. Dizimizin en büyük değeri 9.
Yani gayet iyi oldu bu arada. Şunu hemen buraya koyayım. Evet. Genel kodumuz şu şekilde. Topluca bakmak istersiniz. Evet, bu videomuz da böyleydi. Umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar ve daha doğrusu anlamışsınızdır. Faydam dokunmuştur size. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.